Farkında olalım ya da olmayalım, her gün bir şeylerin satılmasında etkimiz var. Bir düşünün bakalım. Bu hafta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza kaç tane ürün tavsiye ettiniz? Ya da izlediğiniz bir filmi kaç kişiye izlettiniz? Gelin biraz bunun hakkında konuşalım. Wow. Network Okulu'na en çok gelen sorulardan bir tanesi network marketing nedir sorusu. Yani network ile ilgilenenlerin bizi takip ettiği kadar emin olun network ile ilgilenmeyen ya da yeni merak etmiş insanlar da çok fazla takip ediyor. O yüzden bu videoyu aslında o kişilere network marketing'i daha iyi anlamaları için çektiğimizi söyleyebilirim. Network marketing'in en temel konusu tavsiye satışı. Çünkü her şey bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Aslında network marketing yapsak da yapmasak da zaten günlük hayatta kullandığımız bir yöntem diyebilirim. Yani mesela şöyle düşünün. Bir ürünü kullanıp memnun kaldığınızda ne yaparsınız? Eşinize, dostunuza tavsiye edersiniz. Ya da bir restorana gidip güzel bir yemek yediğinizde ne yapıyorsunuz? Eve gidip ağzınızı kapatıp yatmıyorsunuz. Yakınlarınıza veya o an yanınızda kim varsa olumlu veya olumsuz tecrübenizi aktarıyorsunuz. İşte bu aslında çok güçlü bir yöntem. Çünkü tamamen tecrübeye dayalı bir yöntem. Emin olun milyar dolarlık reklam endüstrisinden çok daha fazla etkisi var. Şimdi reklam endüstrisi demişken biraz da bundan bahsetmek lazım. Bizleri etkilemek için her yolu denemiyorlar mı? Bir düşünün bakalım. En çok etkilendiğimiz reklamlar genelde nasıl oluyor? En etkili strateji nedir? Sempati duyduğumuz, dizilerde, filmlerde oynayan veya bir sporcu, değil mi? Bu isimlerin bize bir ürünü tanıtması. Benim aklıma mesela Ronaldo'nun oynadığı Clear reklamı geliyor en basitinden. Yani farkında olsak da olmasak da bu isimlere sempati besliyoruz. Yani beğendiğimiz bir filmde oynadıysa, seyrettiğimiz bir dizinin başrolündeyse veya ünlü bir sporcuysa farkında olmasak da bu isimler bizim etkilenmemizi sağlıyor. Çünkü şöyle düşünün. Neden sıradan bir adama, size, bana 3 kuruş para verip reklam çektirebilecekken milyon dolarlar veriyorlar ve bu isimlere çektiriyorlar reklamı? Çünkü bu isimlere hiç görmediğimiz birine göre daha fazla güveniyoruz. Yani güvendiğimiz birinin fikri bizim için çok önemlidir. Peki bu ünlü isimlerden daha önemli, bizim üzerimizde daha etkili olan kim var? Tabii ki eşimiz, dostumuz, yakınlarımız, doğru mu? Arkadaşlarımız var. Bu insanların bir ürününü bizim için tecrübe edip sonra bize olumlu veya olumsuz tavsiyesi bizim o ürün üzerindeki fikrimizi aslında etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi. İşte tavsiye satışı da tam olarak bu demek. Özellikle ülkemizde başkalarının fikirlerine çok önem verdiğimiz için tavsiye satışının ne kadar etkili olduğunu siz tahmin edersiniz. Görücü usulü evlilikler bile buna örnek olarak verilebilir. Yani başka birinin, senin tanıdığın birinin gördüğü biriyle insanlar hiç görmeden, hiç tanımadan bir kere buluşup ondan sonra evleniyorlarmış eskiden, doğru mu? Tabii. Hala var ki. Yani hala var, doğru. Doğu'da var aslında. Yo, Doğu'da değil, bizim komşu da görücüsü değil. Vallahi. Evlilik konusunda olsun veya bir ürün satın almakla ilgili olsun veya sadece basitçe bir restorana gidip yemek yemekle olsun, eşimizin, dostumuzun, yakınlarının tavsiyesi ünlü birinin milyon dolarlık reklamların tavsiyesinden çok daha etkilidir. Hatta bu konu üzerine o kadar çok araştırma yapılmış ki nasıl işlediğine, ne kadar etkili olduğuna dair. Geçenlerde okuduğum bir araştırmada diyor ki birebir yakınımızın tavsiyesi bizim bir ürün satın almada bizim üzerimizdeki etkisi %86. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki spor ayakkabı almak istiyorsunuz ve bir spor mağazasına gittiniz. Kafanızda da alacağınız ayakkabı diyelim ki Nike Air olsun. Tamam mı? Ve orada en yakın arkadaşınızla karşılaştınız ve ona dedin ki abi ben bu ayakkabıyı alacağım ya, çok beğendim. Farz edelim ki o da o ayakkabıyı kullanmış olsun. Ve size dedi ki abi ben bu ayakkabıyı kullandım. Hiç göründüğü gibi değil. Çok çabuk eskiyor ya da ne bileyim hava tabanı çok iyi değil. Ya da asfaltta yürürken ayağını rahatsız ediyor. Ama bak bundan sonra Adidas'ı kullandım. Çok daha kaliteli ve fiyatı da daha uygun. Şimdi sizin için her gün gazetelerde, televizyonlarda ya da sosyal medyada gördüğünüz belki milyar dolarlık Nike reklamları mı daha etkili, yoksa orada arkadaşınızın söylediği mi sizin için daha ikna edici? Benim için orada arkadaşımın tecrübesi, bana söylediği deneyimi benim için çok daha ikna edici olur. Eminim hepiniz için öyle olur. Ve ne oldu? Milyar dolarlık reklamlar arkadaşınızın bir sözüyle çöpe gitmiş oldu. Tavsiye satışını bu kadar önemli, güçlü yapan etmenler neler?
5 tane sayabiliriz. Bunlardan en önemlisi gerçek ve doğal olması. Çünkü tamamen dürüstlük üzerine tavsiye satışı arkadaşlar. Size tavsiyeyi yakınlarınız verir ya da siz yakınlarınıza tavsiye verirsiniz. Yani eş, dost, akrabadan tavsiye alırsınız. Bu yüzden tamamen gerçek ve doğaldır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, reklam kokan hareketler ya da bir pazarlamacı gibi insanlara yaklaşıp tavsiye verirseniz bu geri tepebilir ve ilişkilerinizi zedeler. İkincisi faydaya odaklı olmasıdır. Bu ne demek? Yani bir tüketici olarak en az riskle bir ürünü almak isteriz. Burada tamamen kişiye özgü olduğu için tavsiye satışı, yani siz birine bir ürünü tavsiye ediyorsanız onun özelliklerini bilerek, o kişiye hitap edeceğini ya da o kişinin memnun kalacağını düşünerek tavsiye edersiniz. O yüzden kişiye özgüdür. Burada duygular daha çok devreye girer. Yani sayılardan, istatistiklerden, rakamlardan öte. O yüzden tamamen o kişinin faydasına odaklıdır. Üçüncüsü pratiktir ve maliyeti azdır. Yani çünkü siz herhangi bir yerde, kafede, evde, telefonda biriyle konuşarak hemen ona bilginizi aktarabilirsiniz. Yani bu çok pratik bir yöntemdir. Ve maliyeti azdır. Özellikle firma açısından bakarsak, mesela birkaç tane örnek şu anda aklıma geliyor. Mesela Vodafone'u düşünelim. Kampanyası var. Ne diyor? 3 arkadaşını getir, işte Vodafone'unu yap, işte sana şu kadar gigabayt vereyim ya da bu kadar dakika vereyim diyor. Doğru mu? Değil mi? Öyle bir... Hatta şöyle bir şey var. Senin getirdiğin arkadaşların başka arkadaşlarına getirirse hem onlara hem de sana da gigabyte veriyor. Aynen. Vodafone olsun veya spor salonu vardı, benim eskiden gittiğim bir spor salonu vardı, o da öyle diyordu. Mesela 3 arkadaşını getir, kayıt yaptır buraya diyordu. 1 ay bedava gel diyordu. Başka ne var? Aklına gelen var mı örnek? Bu dükkanlara falan güvenlik, Alarm sistemleri. alarm sistemleri Evet. satan firması tamamen bunun üzerine çalışıyor. Aynen öyle. Yani bir tek bu tavsiye satışı dediğimiz zaman sadece network marketingde olduğunu zannetmeyin. Yani Vodafone olsun veya işte bu alarm sistemleri satan firma olsun, spor salonları olsun. Etrafınıza bakarsanız bu tavsiye satışının aslında her yerde kullanıldığını görürsünüz. Yani bu şirketler için aslında bu tanıtımı yapmak çok daha ucuz oluyor. Bir ünlü birini reklamda kullanıp milyon dolarlar ona verip de gazetelere, dergilere çıkarmaktansa kendi müşterilerini satışa ya da tanıtıma dahil etmeleri firma açısından çok karlı bir yöntem. Dördüncü maddemiz viral büyümesi var. Yani siz birine bahsediyorsunuz ve o biri çenesini kapalı tutup ölene kadar evde yatmıyor. O da gidiyor birine bahsediyor. O da gidiyor başka birine bahsediyor. Olumlu veya olumsuz bir şekilde inanılmaz bir büyüme. Hani 2 kişinin bildiği sır değildir derler ya. Burada da bir ürünü deneyimliyorsanız ve birine tavsiye ediyorsanız o da kesinlikle başka birilerine deneyimledikten sonra olumlu veya olumsuz anlamda tavsiye edecektir. Bu da inanılmaz kitlelere ulaşmasına neden oluyor. 5. maddede güven. Yani burada aslında şüpheyi minimuma indirmiş oluyoruz tavsiye satışında. Çünkü siz tavsiyeyi zaten lafına sözüne güvendiğiniz insanlardan alıyorsunuz. Ya da size güvenen insan sizin tavsiyenizi de güveniyor diyebiliriz burada. Yani mesela eğer yeni evliler varsa, şu anda bu videoyu izleyenler daha iyi anlarlar. Mesela beyaz eşyayı nasıl alıyorsunuz? Yani ben şahsen yeni bir ev düzüyor olsam, beyaz eşya alacak olsam kesinlikle ya büyüklerime danışırım, tecrübe etmişlerse, ya da ev düzmüş ve yeni beyaz eşya almış tanıdıklarıma danışırım. Çünkü burada onların sözü benim için reklamlardan çok daha güçlüdür. Hiçbir sistem mükemmel değil. Evet. Onun için tavsiye satışının da kendi negatifleri var. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Evet, yani tavsiye satışının negatifi sadece şu aslında: tamamen güvene dayalı bir satış yöntemi olduğu için bazen insanlar kendi çıkarları için, kendi kazançları için bunu kötüye kullanabiliyor. Bu sebeple özellikle network marketingin de kötü bir şöhrete sahip olmasının nedeni tamamen bu diyebiliriz. Yani burada bir ürünü çevrenize tavsiye etmeden önce kesinlikle o üründen memnun olmuş olmanız lazım ve ürünü kesinlikle benimsemiş olmuş olmanız lazım. Bu sebeple kısa vadeli kazançlar için çevrenizin güvenini kaybetmeyin. Network Okulu olarak son tavsiyemiz: diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi de lütfen yorum kısmında bize belirtin. Türkiye'nin tarafsız ve güncel network marketing platformu olarak network marketingten kişisel gelişime, satış pazarlamadan liderliğe kadar birçok içeriği networkokul.net'te bulabilirsiniz.
Videomuzun sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yeni videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gönlünüzden geçeni yaşadığınız bir hafta olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.